Herkese merhaba, ben Hasan. Orta seviyede Türkçe bilen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün çok özel bir konumuz var. Türk Edebiyatı ve Türk Şiiri. Edebiyat yani yazılı sanat bir ülkenin kalbini ve ruhunu temsil eder. Şiir ise duygularımızı, düşüncelerimizi en güzel şekilde ifade etmenin yollarından sadece bir tanesidir. Bu bölüm sayesinde hep birlikte Türk toplumunun sanatsal yönünü de keşfetmiş olacağız. Hazırsanız ve yerlerinizi aldıysanız yeni bir bölüme başlayalım isterseniz. Şimdi Türk Edebiyatı'na kısa bir göz atalım isterseniz. Türk Edebiyatı köklü ve zengin bir şiir geleneğine sahiptir. Bu gelenek İslamiyet öncesi dönemde kam, baksı ve ozanlar tarafından müzik eşliğinde söylenen destanlar ve şiirlerle başlamış, zamanla gelişerek günümüzdeki çeşitli akımları oluşturmuştur. Türk edebiyatında şiir, halk edebiyatı, divan edebiyatı ve modern edebiyat olmak üzere farklı dönemlerde gelişim göstermiştir. Türk edebiyatı çok eski bir tarihe sahiptir. Orta Asya'da Türkler sözlü edebiyatla yani anlatılar, destanlar ve şiirlerle kültürlerini yaşatmışlardır. En bilinen destanlardan biri Dede Korkut hikayeleridir. Bu hikayeler hem eğlenceli hem de öğretici özelliklere sahiptir. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir ama kökeni çok daha eskidir. Dede Korkut bilge bir kişidir. Hikayelerinde kahramanlık, aile sevgisi, dostluk ve cesaret ön plandadır. Kendisi sık sık gençlere şöyle öğütler verir. Yiğit olan kişi adını dünyada bırakır. Bu cümle insanların hem cesur olmasını hem de toplum için faydalı işler yapmasını anlatır. Bu arada şimdiden sözünü vereyim. İleride yapacağım bir podcast'i Dede Korkut hikayelerine ayırmayı düşünüyorum. Devam edelim isterseniz. Daha sonra Osmanlı döneminde divan edebiyatı gelişmiştir. Divan şairleri Arapça ve Farsça etkisiyle sanatlı ve süslü bir dil kullanmışlardır. Bu dönemde aşk, doğa, Allah sevgisi şiirlerin en önemli konularıdır. Halk edebiyatında ise daha sade bir Türkçe vardır. Karacaoğlan, Yunus Emre gibi şairler şiirlerinde insanların günlük hayatına, sevgisine ve inancına yer vermiştir. 13. yüzyılda yaşayan Yunus Emre, Türk halk edebiyatının en önemli şairlerindendir. Onun dili çok sadedir. Herkes anlayabilir. Yunus Emre'nin şiirlerinde sevgi, hoşgörü ve Allah'a yakınlık vardır. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz demiştir. Bu sözleriyle hayatın kısa olduğunu, insanın sevgiyle yaşaması gerektiğini anlatır. Bu arada eğer Yunus Emre hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorsanız daha önce yapmış olduğum 22. bölümü dinleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz Karacaoğlan'dan bahsedelim kısaca. Karacaoğlan Anadolu'nun farklı bölgelerinde halkın dilini, duygularını, özlemlerini dile getiren bir şair olduğu için Türk halk edebiyatının en önemli aşıklar arasında sayılır. Onun dili ve üslubu halkın hafızasında yaşamaya devam etmiş, pek çok türküsü günümüze kadar ulaşmıştır. Türkiye'de edebiyat ve şiir gelişimi 1839 Tanzimat Fermanı ile başlayan batılılaşma süreciyle hız kazanmıştır. İlk olarak 1860 yıllarında Tanzimat edebiyatının etkilerini görebiliyoruz. Bu dönemin en önde gelenleri Şinasi
Namık Kemal ve Ziya Paşa'dır. Bu isimler dilde sadeleşmeyi savunmuşlardır. Ayrıca şiirlerinde daha çok toplumsal ve siyasal konular ön plandadır. Bu dönem yaklaşık 30 sene sürmüştür. Sonrasında ömürleri Tanzimat edebiyatından çok daha kısa olan Servet-i Fünun ve Fecri-Ati dönemleri yer alıyor. Cumhuriyetten sonra ise Türk edebiyatı çok değişmiştir. Şiirlerde daha sade, daha anlaşılır bir Türkçe kullanılmaya başlanmıştır. En önemli şairlerden biri Nazım Hikmet'tir. O hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan bir şairdir. Şiirlerinde özgürlük, sevgi, barış gibi evrensel konuları işlemiştir. Şiirlerinde hem bireysel hem de toplumsal duygular vardır. Şimdi ise çok bilinen kısa dizelerinden birini sizlerle paylaşmak istiyorum. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk henüz büyümedi. Nazım Hikmet'in şiirleri hem umut hem de mücadele duygusu verir. Bir diğer önemli isim ise Orhan Veli Kanık'tır. O, garip akımı ile birlikte çok basit, günlük hayatı anlatan şiirler yazmıştır. Mesela sokaktaki insan, balıkçı, işçi onun şiirlerinde yer bulur. Süslü sözler yerine sokaktaki hayatı, basit şeyleri şiire taşımıştır. Şimdi anlatamıyorum şiirinden ufak bir alıntı yapmak istiyorum. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum, anlatamıyorum. Bu dizelerde gündelik Türkçe ile derin bir duyguyu anlatıyor. Şiir sadece sanat değildir aslında. Şiir bir halkın ruhunu, tarihini ve duygularını anlamak için çok önemlidir. Türk şiirini okuduğunuzda Türk insanının aşkı, hüznü, sevinci ve hayata bakışı hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Bugün Türk edebiyatına ve şiirine kısa bir yolculuk yaptık. Tabii ki bu konu çok geniş ama umarım sizde merak uyandırmışımdır. Eğer Türkçenizi geliştirmek istiyorsanız şiir okumak çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şiir hem kelime bilginizi arttırır hem de Türk kültürünü daha yakından tanımanızı sağlar. Tabii sizlerin de yaşadığı ülkelerde çok önemli şairler vardır diye düşünüyorum. Kendi ülkelerinizden önemli gördüğünüz şairleri yorumlar kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 110 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimenin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 16 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak da bir tebessüme neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.